Evet sayın seyirciler, şu anda Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Mattis bir açıklama yapıyor. Oraya dönüyoruz. Engellenmesi için saldırı emri vermiştir. Geçen yıl sivillere yönelik bir kimyasal saldırı sonrasında kimyasal silahların engellenmesi için bu silahların geldiği üssü hedef almıştık ve ABD Başkanı Trump Suriye'deki rejimin kimyasal silahlarının imha edilmesi için operasyon düzenledi. Bu akşam Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve İngiltere kimyasal silahların ortadan kaldırılması için beraber hareket etmeye karar verdiler. Başka bir kimyasal silah saldırısının önüne geçmek için birlikte hareket etmeye karar verdiler. Suriye'deki IŞİD'le mücadele eden koalisyon birlikte hareket etmişlerdir ve şu anda da hiç kimse üzerinde herhangi bir koşul ve herhangi bir senaryo içerisinde kimyasal silah kullanılmaması için Suriye rejimine karşı adım atıldı ve sivil kayıplarının ve yabancı kayıplarının da önlenmesi amacıyla şu anda tüm medeni toplumun bir araya gelmesi ve Birleşmiş Milletler'inde buradaki süreci destekleme zamanı geldi. Buna benzer kimyasal silah kullanımının dışında bir uluslararası camiayı buradaki kimyasal silah kullanımının yeniden kullanılmasını önlemek amacıyla birlikte hareket etmeye davet ediyoruz. Good evening. I'm joined by our French attaché, Brigadier General Montague, and our British attaché, Vice Marshal Gavin Parker. Secretary Mattis has just outlined the policy and legal framework for tonight's strike. Olup bitenler aslında bu akşamki Suriye'ye gerçekleştirilen saldırının açıklamasını ve detaylarını bizimle paylaştı. Britanya, Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte hareket edip Sayın Başkan'ın da kimyasal silah kullanımına yönelik Suriye'de bu gece gerçekleştirilen adımı ifade ettiler. Gerçekleştirilen bu akşamki saldırı tüm sivil kayıpların önlenmesini temin etmek amacıyla bir şekilde hesaplanarak gerçekleştirilmiştir. Ve Suriye'deki kimyasal silah ve biyolojik nükleer silah üretim, araştırma, geliştirme tesisleri tespit edilerek bu girişimler gerçekleştirilmiştir. Suriye rejiminin silah üretimindeki çalışmalarının bir göstergesi olduğunu düşünüyoruz. Kimyasal silah ve kimyasal silahları depolama merkezlerinin bulunduğunu düşünüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri, Britanya ve Fransa operasyon içerisinde birlikte hareket etmişlerdir ve güvenlik sebepleri sebebiyle daha detaylı açıklama gerçekleştirmeyeceğim. 2017'deki gerçekleştirilen tek taraflı saldırının dışında bu akşamki saldırı ve bu akşamki vuruş farklı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Uzun süreli olarak Suriye rejiminin kimyasal ve biyolojik silah üretimini durdurmak amacıyla gerçekleştirilmiş olan bir adımdı bu akşamki atılımımız. Yıllardır süren Suriye rejiminin kimyasal ve biyolojik silah üretimini araştırma ve geliştirme çalışmalarını durdurmak amacıyla gerçekleştirilen bir adımdı. Bugüne kadar gerçekleştirilen adımlarında kesinlikle sivillere zarar vermeyecek şekilde temin edilmesi sağlanıldı ve detaylı ve ince bir hedefleme gerçekleştirildi.
Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin bu operasyonu Suriye'de sürdürme konusundaki girişimleri hakkında bilgi verebilir misiniz? Bu aslında Sayın Asad'ın tutumuna bağlı olacaktır. Daha fazla kimyasal silah gelecekte kullanıp kullanmayacağına göre değişecektir. Kimyasal silahların yasaklı kimyasal silah kullanılması ve Asad bunları kullanmayı tercih ederse bu tek seferlik bu akşamki gerçekleştirilen adım yeniden devam edip etmeyeceği buna göre belirlenecektir. Sabah daha detaylı açıklama vereceğiz buna ilişkin. Şu anda kayıplara ilişkin detaylı bir açıklama yok. Rusya ya da İran'dan herhangi bir misilleme ile karşılaştınız mı ve böyle bir operasyon ne kadar sürebilir? Daha uzun bir operasyona dönüşebilir mi bu? Suriye rejiminden misilleme çalışmaları ile ilgili olarak hedefleme çalışmalarımızı tamamladık Amerika Birleşik Devletleri olarak. Daha önce hafta içerisinde bahsetmiş olduğunuz Rusya Federasyonu'nun buradaki gerginliği artırma ihtimaline karşı mevcut endişelerinizden bahsedebilir misiniz? I would like to know the sense of your government about whether the situation with the Skripals and the Russian involvement in that. Rusya Federasyonu'nun buradaki krize dahil olma ve buradaki tansiyon yükselme ihtimaline karşı görüşlerinizi öğrenmek istiyorum. They're not going to get out in front of their president and prime minister respectively, so that the national message is provided from their capitals here very soon. But with regard to yakın bir zaman içerisinde gerekli açıklama yapacaklardır. Rusya Federasyonu konusuyla ilişkili olarak bu hedefler Rusya Federasyonu'nun da bu çalışmalara, girişimlere dahil olduğu bilgilerini aldık. Biz bu atışlar konusunda Rusya'ya hiçbir şekilde bilgi vermedik. Önceden onlarla bu konuda bir çalışma gerçekleştirmedik. Onlar ile birlikte bu hedefleme ve atış bu akşamki vurma çalışmasını onlarla birlikte yapmadık. Bu aşamada hangi kimyasal silahın kullanıldığını biliyor musunuz? Ve kimler tarafından Suriye rejimine temin edilmiştir bu silahlar? Suriye rejimine kanıtlar kimler tarafından teslim edilmiştir? Suriye rejiminin masum sivil insanlara kimyasal silah geçen hafta kullandığına eminim ve istihbarat çalışmalarımız da bunu bize temin etmiştir. Hangi kimyasal silahlar bunlar? Bir maddeden fazlasının kullanıldığından haberdarız. I just wanted to clarify on the deconfliction line. You notified the Russians ahead of time before the operation began what you were going to do and what targets you were going to strike. Going to be clear. Şu anda ne yapacaksınız? Communications that took place specifically associated with this operation ile ilgili olarak iletişim kurabileceğimiz herhangi bir şu anda prosedür mevcut değil. Gerçekleştirilen saldırı konusunda önceden haber verme konusunda. The Syrian State TV is saying they shot down 13 Tomahawk missiles. Can you refute that? Jennifer, I can't tell you the results. We literally, as you know, şu anda sonucu size söyleyemem. Hedeflenen nokta bir saat önce vuruldu. Elimizdeki en iyi ve net bilgileri yarın sabah sizlere iletiyor olacağız ve detaylı bilgileri şu anda paylaşamıyoruz.
Secretary Mattis, I just wanted to follow up on what you said about the legal basis for this strike. Could you talk a little bit more about that? Because in your testimony the other day, it sounded like you were saying yasal çerçeveyle ilgili dün açıklama gerçekleştirmiştiniz. Bununla ilgili bilgi temin etmek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin kendini savunma hakkını mı kullandığı hangi yasal çerçeve ve içerisinde hareket edilmiş meşru müdafaa mıdır? Ve gelecekte de kimyasal saldırı gerçekleşmiş durumunda ne yapılacaktır? Şu anda sadece şunu söyleyebilirim. Müttefiklerimizle yapmış olduğumuz danışma neticesinde tüm kanıtlar gözden geçirildi ve şu anda planlanmış yeni bir saldırı bulunmamaktadır. Anayasa'nın 2. maddesi uyarınca başkanın Amerikan çıkarlarını koruma hakkına sahip olduğunu düşünüyor ve bu akşam da gerçekleşen buydu. Considerations or difficulties involved with going after chemical facilities. Hedeflenen noktalar neydi? Kimyasal üretim noktaları mıydı? Last year's strikes were described as Geçtiğimiz yılki gerçekleştirilen saldırıya kıyaslarsak biz belirli hedefleri seçtik. Bize ilk olarak sivil kayıplarını önlemek amacıyla hedefler belirlenmiştir. Suriye rejiminin kimyasal silah geliştirme programı hedeflenmiştir. Ve buradaki hedefleme çalışmaların neticesinde oluşacak olan hasarın ve bunun boyutunun yan etkileri de değerlendirilerek hesaplanmıştır. Operasyonun detaylarını yarın sabaha kadar paylaşmayacağız. A question to Secretary Mattis. So up until yesterday, and I'm going to quote you here, you said, I cannot tell you that we have evidence. So when did you become confident that a chemical attack happened? And the second, kimyasal bir saldırının gerçekleştiğinden ne zaman emin oldunuz elinizdeki kanıtlar ışığında? Onun dışında bir Assad rejiminin kimyasal silah üretim tesislerini hedeflediğini belirttiniz. Buradaki tesisler bölgede sanırım silah üretimine devam etmektedirler. Çok detaylı analizler gerçekleştirildi ve elimizdeki tüm imkanları kullandık ve bu imkanlar ile birlikte sivil kayıpları olabildiğince %100 önlemek amacıyla elimizdeki tüm imkanları kullandık. Ve Asad'ın gaz kullanımını hala devam ettirdiğini tespit ettik. Elimizden geleni tabii ki yapacağız. When the surface-to-air defenses engaged, did they become a target, and did U.S. air power or other assets take out those targets? Yeah, Tora, I'm not aware of any response that we took right now. Again, we'll gather overnight. Evet, gece yeniden toplanacağız. United States Central Command alone here tonight. They were quite busy. Ve bu akşam yoğundu tabii ki. Operasyon detaylarını da önümüzdeki sabah sizler ile paylaşacağız. Geçtiğimiz yıl Suriye'deki birlikler ile ilgili olarak güvenlik seviyesini değiştirmiştiniz. Şu anda da böyle bir şey olacak mı? Böyle bir çevre içerisinde tabii ki birlik komutanları gerekli düzenleme yapacaklardır. Suriyelilere hedefin ne olduğunu söylemediniz mi? Evet. Herhangi
bir şey belirtilmedi. Hedeflerin koordinasyonu ya da planlaması konusunda herhangi bir Rus yetkiliyle görüşülmemiştir ya da koordinasyon sağlanılmamıştır. Bu tarz bilgiler her gün ve her gece kendi aramızda değerlendirilmektedir. İran hedeflerine ilişkin bir şey ifade edebilir misiniz? And could your colleagues explain exactly the sort of contribution that you've made to tonight's operation? Yeah, again, our allied officers are here out of respect for the fact that they were part of the mission from planning all the way through to the political decision taken. And once kararların alınması konusunda birlikte hareket ediyoruz ve that'll be the initial statement from yarın those da capitals. resmi bir açıklama gerçekleştirilecektir. Fakat başka hedefler konusunda bir hedef belirlerken özellikle kimyasal silah tehdidi oluşturabilecek olan noktaları hedef olarak seçiyoruz. Ve bu silahların kullanılması ihtimali bizim hedef belirleme konusundaki en önemli kriterimiz. Üç hedeften bahsetmiştiniz. Ve şu andan itibaren kimyasal silah üretim tesisleri konusundaki mevcut olan tek noktalar olduğunu nasıl emin olabilirsiniz? Daha farklı noktalar olabildiğini çok güzel bir soru. Birçok tabii ki hedef belirlenmesi gerekti. Bunları belirlerken ilgili kayıp olma ihtimali olup olmadığını göz önünde bulundurduk. Yan etkilerini ve etrafında ne gibi izler bırakacağını tespit ederek hareket ettik. Dolayısıyla başka hedefler olup olmadığı konusunda biz hedeflerimizi belirlerken kimyasal silah üretim programının büyüklüğüne ve oradaki üretim faaliyetlerine göre bunları belirledik. It seems like this strike tonight was pretty limited, not too dissimilar from last year. I know it was three targets this time instead of one, but it still seems a little bit more targeted and more specific than what I think a lot of people were expecting. Can you walk us through your decision to almış olduğunuz karara ilişkin başka hedefler olup olmayacağına, Rusya ile gerilim olup olmayacağına ilişkin insanların merak ettiği sorular var. Bu geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen 2017'deki atışın gerçekleştiremediğini gerçekleştirebilecek mi bu sefer? Than we used last year. It was done on targets that we believed were selective to hurt the chemical weapons program. We confined it to the chemical weapons type targets. We were not out to expand this. We were very precise and proportionate. Bunların geliştirilmesi konusunda son derece orantılı, son derece titiz bir şekilde bu atış gerçekleştirdik. Müttefiklerin desteği ne kadar önemliydi? İstihbarat çalışmalarının dışında tabii ki. Ülkelerin kendilerinin desteği her zaman önemlidir. Uluslararası anlamda beraber ortak hareket edebilmek, özellikle de böyle bir konu söz konusu olduğunda ve Suriye'de bunun devam ettiğini gözlemlediğimizde şunu da size söyleyebilirim ki müttefiklerimiz Fransa, Birleşik Krallık bizimle birlikte iyi ve kötü zamanlarda hareket etmişlerdir. Ve son derece konsolide birbiriyle dayanışma içerisinde ve güven duygusu içerisinde hareket eden ülkeler olarak hareket ediyoruz. Dolayısıyla tabii ki önemli bir konu ve bu aslında birbirimize, uluslarımızın birbirlerine duymuş olduğu güven seviyesini de kanıtlamaktadır. Off limits. And then Secretary Mattis, just to confirm earlier when you were saying you had information about one of the chemicals
Daha önce bir kimyasal ile ilgili bilgi temin ettiğini söylemiştiniz. Fürin kullanıldığına ilişkin. Ben detaylara şu anda Suriyelilerin gerçekleştirmiş olduğu kimyasal silah detaylarını geçtiğimiz günlerde bunlarla ilgili bir bilgim yok. Biz şundan teminiz. Bu konunun peşini bırakmayacağız. Triage down to the three tonight. It sounds like you went after facilities and not the actual weapons, as indicated earlier, to minimize accidental risk to civilians. In the targets that remain, could you characterize perhaps the ability for Syria to ramp up again and again have chemical weapons? Yeah, I think it's too early to make that assessment. It's too early. Bence böyle bir açıklama yapmak için şu anda çok erken. Thank you. General Dunford, did any Russian defenses engage U.S., British, or French ships or missiles? And Secretary Mattis, were any of the strikes tonight intended to kill Bashar al-Assad? The only reaction that I'm aware of at this time was benim haberimin olduğu tek tepki I happen to be down in the National Military Command Center and was aware of that activity. I'm not aware of any Russian activity. I'm not aware of the full scope of the Syrian regime response at this time. Suriye rejiminin şu andaki başka herhangi bir hareketinden bilgim yok.